Evrende ışığın bile kaçamadığı bir yer var. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden, evrenin en hızlı şeyi olan ışık. Bir yere giriyor ve sonra bir daha asla oradan çıkamıyor. Bu bir bilim kurgu değil, bu bir gerçek. Şu an tam olarak bu videoyu izlerken Samanyolu'nun tam merkezinde bizden neredeyse 27 bin ışık yılı uzakta bir yerlerde bir şeyler duruyor. Ve Güneş'in neredeyse 4 milyon katı büyüklüğe sahip. Daha da çarpıcı olan tarafı, eğer dünyayı bir kara deliğe dönüştürecek olsaydık, tüm gezegeni bir çay kaşığına sığabilecek kadar küçültmemiz gerekiyordu. İşte bugün bu videoda tam olarak 3 tane şeyin yanıtını arayacağız. Birincisi, kara delik nedir? İkincisi, nasıl oluşurlar ve insanoğlu bunları tam olarak nasıl gördü? Yani gördü kelimesini lütfen ciddiye alın, hakikaten gördük. 2019 yılında bilim insanları imkansız olarak tanımlanan şeyi tam olarak gerçekleştirdi. İşte kara delikleri gördü. Şimdi hazırsan evrenin en karanlık yerine iniyoruz. Ama önce birazcık daha temelden gidelim. En temel sorumuz şu: kara delik tam olarak nedir? Şimdi kara delik tam olarak zaten bir delik değil. Bu tamamen bir isim. Kara delik uzaydaki çok büyük bir kütlenin çok küçük bir bölgeye sıkışması anlamına geliyor aslında. Bilim insanları bunu şöyle tanımlıyor: kütle o kadar büyük yoğunlaşıyor ki ortaya çıkan yer çekimi ışığın kaçmasına bile imkan tanımıyor. Şimdi bunu anlamak için basit bir benzetme yapalım. Yer çekimi kütlenin uzay zamana bükmesi sonucunda ortaya çıkar. Einstein'ın bize öğrettiği gibi uzay zamanı bir kumaş gibi, esnek bir kumaş gibi anımsayabiliriz. Mesela bir kumaş parçası düşünün, üzerine bir bowling topu koyduğunda ne yapar? Kumaş çöker. Şimdi o bowling topunu aynı kütleyle bir bezelye tanesine sıkıştırdığını düşünün. İşte bu noktada ne olur? Kumaş tekrar çöker mi? Hayır, yırtılır. İşte kara delik tam olarak bu. Uzay zamanının çöktüğü, yırtıldığı alan. İşte ve bu çökmenin sınırına da olay ufku diyoruz. Olay ufku bir nesnenin mi, bir boşluğun mu olduğunu söyleyen bir çizgi değil, dönüş noktasının olmadığı bir sınırı ifade etmek için kullanılıyor. Bu sınırı geçen hiçbir şey, ışık da buna dahil, geri döndürülemez hale geliyor. Peki bu sınırın kaçış hızı nedir? Normalde bir cisimden kaçmak için belirli bir hıza ulaşman gerekir, değil mi? Bunu herkes bilir. Dünyadan kaçmak içinse saniyede 11 kilometrelik bir hıza ihtiyacımız vardır. İşte buna biz kaçış hızı ismi veriyoruz. Güneşten kaçmak içinse bu hız saniyede 617 kilometreye çıkıyor. Ama bir kara delikte kaçış hızı ışık hızını geçiyor. Ve fizik kurallarına göre biz biliyoruz ki hiçbir hız ışık hızını geçemez. İşte bu sebepten dolayı diyoruz zaten kara deliğin içerisine giren hiçbir şey tekrar dışarı çıkamaz diye. Bu fikrin kökeni aslında yeni bulunan bir köken değil, yani çok daha eskiye dayanıyor. 18. yüzyılda olan İngiliz rahip ve bilim insanı John Michell ve ardından Fransız matematikçi Pierre-Simon Laplace, kaçış hızının ışık hızını aşabileceği karanlık yıldızlar olduğunu matematiksel olarak öne sürdü. Yani bu öne sürülen matematiksel ifade Einstein'dan neredeyse 100 yıl önce ortaya atılan bir fikirdi. Ama gerçek dönüşüm 1915 yılında geldi. Einstein genel görelilik teorisini yayınladı ve kısa bir süre sonra Alman fizikçi Karl Schwarzschild bu teorinin denklemlerini çözerek matematiksel olarak kara deliklerin nasıl davranacağını gösterdi. Burada ilginç olan bir şey var ama. Schwarzschild bu hesabı nerede yaptı biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaştayken yapmıştı. Şimdi gelelim kara deliklerin nasıl oluştuğuna. Bilim insanlarının kesin olarak bildiği bir oluşum yolu var. Ama muhtemelen evrende birden fazla oluşum mevcut. Şimdi biz 3 ana kategoriye bakalım. Birincisi yıldızsal kütleli kara delikler. Devasa bir yıldız düşünün. Bunun bir süre sonra ömrünün tamamlanmasını ve çökmesini ifade ediyor. Bir yıldız hayatı boyunca 2 tane farklı kütlenin dengesi koşulunda yaşıyor. Bir tarafta çekirdeğindeki nükleer füzyon dışa doğru bir basınç üretir. Bu yıldızı şişirmeye sebep oluyor. Diğer tarafta ise kütlenin kendi yer çekimi var. Onu içeriye doğru çökertmeye çalışıyor. Yıldızın hala yakıtı varsa bu ikisi arasındaki dengeyi yaşama boyunca sürdürüyor. Ama burada tabii kritik bir nokta var. Yıldızın yakıtı tükendiğinde olaylar değişmeye başlıyor. Yani çekirdek artık enerji üretemez halde oluyor. Ne oluyor? Dışarı doğru oluşan basınç tükeniyor ve yer çekimi kazanıyor. Hint asıllı bir astrofizikçi 1930'lu yıllarda bu çöküşü matematiksel olarak ifade eden ilk kişi oldu. Ve tabii ki de yine her zaman olduğu gibi o dönemlerde bu fikir alay konusu olmuştu. Büyük isimlerden bir tanesi de Arthur Eddington. O bile o dönemde bu astrofizikçiye karşı çıkmıştı.
Ama elbette ki Hint asıllı astrofizikçimiz haklı çıktı ve bu sebepten dolayı da Nobel ödülü kazanmaya hak görüldü. Burada akla gelen bir soru var. Bir yıldız öldüğünde kara deliğe mi dönüşüyor? Cevap hayır. Yani bu sonuç yıldızın kütlesine bağlı. Güneş gibi orta ve küçük kütleye sahip yıldızlar beyaz cüce olarak kalıyor. Daha büyük yıldızlarda büyük bir patlamayla süpernova ortaya çıkartıyor. Yani bir yıldız dış katmanlarını fırlatır ve nötron yıldızına dönüşebilir. Ama Güneş'ten neredeyse 20-25 kat daha büyük kütleye sahip yıldızlarda bu çöküş hiçbir şey tarafından durdurulamaz. Çekirdek sonsuz küçüklükte bir noktaya, yani tekillik dediğimiz noktaya çökmeye devam edecek. İşte tam olarak burada bir kara delik doğuyor. Bu süreçte tabii ki de yıldızın dış katmanları uzaya fırlatılabilir ya da içeriye doğru çekilerek kara deliğe daha da büyük bir kütle oluşturmasına yardımcı olur. 2. Süper kütleli kara delikler. Burada işler birazcık garipleşiyor. Çünkü her büyük galaksinin merkezinde milyonlarca, hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip süper kütleli kara delikler mevcuttur. Bizim galaksimizin merkezinde bir tane var. Güneşin neredeyse 4 milyon katı büyüklüğünde bir kütleye sahip bir şeyden bahsediyoruz. Ama burada büyük bir handikap var. Hala bilim insanları bu kadar büyük bir kütleye sahip canavarın ortaya nasıl çıktığını hala bilmiyor. Burada 3 tane teori ortaya atılıyor dolayısıyla. Birincisi doğrudan çöküş teorisi. Evrenin ilk dönemlerinde çok büyük gaz bulutlarının, yani yıldız oluşmasından önce tohumlar ortaya atması teorisi. Her tohum bir kara delik oluşturmuş oluyor. Teori bunu söylüyor. İkincisi birleşme teorisi olarak biliniyor. Çok sayıda küçük kara deliğin yıldız kümelerinin içerisinde birbirlerine çarpıp birleşmesiyle oluşan kara delikler teorisi. Üçüncüsü ise beslenme teorisi. Bir kara deliğin etrafındaki kara delikleri, gazı, ne varsa yani yutup zamanla daha büyük boyutlara ulaşabilmesi demek. Ama işin zorlayıcı tarafı şu. Astronomlar evrenin doğuşundan sadece ve sadece 700-800 milyon yıl sonra ortaya çıkan Güneş'in neredeyse 800 milyon daha büyük kütleye sahip kara delikleri tespit ettiler. Tamam da bu kadar genç bir evrende, bu kadar devasa büyüklüğe sahip bir kara delik ne zaman ortaya çıktı? Yani nasıl bu kadar hızlı büyüyebildi? İşte bu soru astrofizikçiler için hala ortaya konulmamış bir soru. İşte bu soru hala astrofizikçiler tarafından çözülmeyi bekleyen sorulardan bir tanesi halinde. Ve tahmin ediyoruz ki muhtemelen cevap bu 3 tane farklı teorinin bir ortak kümesinde çıkacak. Şimdi gelelim orta kütleli kara deliklere. Burada ilginç bir bulmaca daha var. Yıldız büyüklüğündeki kara deliklerle galaksilerin merkezinde olan devasa büyüklükteki kara delikler arasında orta büyüklükte kara deliklerin olması bekleniyor. Ama bunlarla ilgili çok az doğrudan kanıt bulunabildi. Bilim insanları hala bu kadar küçük kara deliklerden nasıl bu kadar devasa büyüklükteki kara deliklerin oluşmasını ortaya çıkabileceğiyle ilgili eksik halkayı hala arıyor. Çünkü hesaplamalar gösteriyor ki yıldız ölümünden doğan bir kara deliğin sadece madde yutarak süper kütleli boyutlara ulaşabilmesi evrenin şu anki yaşından daha uzun sürmesi gerekirdi. Şimdi videonun ilk başlarında biz kara delikleri gördük demiştik. Peki biz kara delikleri nasıl gördük? Kara deliklerin ışık yaymadığını söylemiştim. Peki bir kara delik ışık yaymıyorsa biz onları nasıl görebiliyoruz? Burada yöntem 1. Dolaylı gözlem, yıldızların dansı. 10 yıllardır astronomlar kara delikleri dolaylı yollarla gözlemleyebiliyordu zaten. Eğer görünmez ama çok kütleli bir şey varsa ortada ve yakınındaki yıldızları garip yörüngelerde dolaştırabiliyorsa orada bir kara delik olduğunu anlarsın. Tam olarak bu yöntem kullanılarak galaksimizin merkezinde bir kara delik olduğunu söylemiştik ya. İşte bu kara delik etrafındaki yıldızları garip yörüngelerde döndürdüğü için bu yöntem sayesinde kanıtlanabilmiş oldu ve bu kanıt Nobel ödülüne layık görüldü. Yöntem 2 Event Horizon Teleskobu. 2019'da bilim tarihinde enteresan bir dönüm noktası yaşandı. İnsanlık ilk defa bir kara deliğin gerçek görüntüsünü yakalayabilmişti. Peki bunu nasıl yaptılar? Bir kara delik gözükmüyor ama etrafındaki sıcak gaz ve toz ışık yaymış oluyor. Bu ışık kara deliğin etrafında bükülüyor ve bir gölge oluşturuyor. İşte bizim fotoğrafladığımız şey de tam olarak bu gölgeydi zaten. Ama tek bir teleskopla bunu görüntüleyebilmemiz birazcık imkansız. Çünkü M87 galaksisinin merkezindeki bu kara delik 53 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bu kadar uzaktan, bu kadar küçük bir nesneyi fotoğraflayabilmemiz için dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyacımız var. Çözüm ne mi? Dünyanın 8 farklı bölgesine radyo teleskopları yerleştirildi. Ve bu 8 farklı bölgeye yerleştirilen bu radyo teleskopları sanki bir tane devasa bir teleskop görevi gördü.
80 kurumdan 300'den farklı bilim insanı 5 yıl boyunca elde edilen verileri birleştirip değerlendirdi. Sonuç ne mi? M87 adlı Güneş'in 6,5 milyar fazla kütleye sahip turuncu bir halka şeklinde bir fotoğraf elde etmiş olduk. Sonra 2022 yılında bilim insanları bir adım daha attı. Kendi galaksimizin merkezindeki kara deliği görüntülediler. Bu M87'den çok daha yakın, çok daha küçük ve hızlı değişen bir hedefti. Yani gazın etrafında dönmesi sadece 30 dakika sürüyordu. M87 için bu süre 30 gündü. Sanki karanlıkta kıpır kıpır oynayan bir çocuğun fotoğrafını çekmeye çalışmak gibi bir şey hayal edin. Ama sonunda başardılar ve sonuçlar teorik tahminlerle mükemmel bir şekilde örtüştü. Yöntem 3. Yerçekimi dalgaları. 2015 yılında bambaşka bir gözlem yapıldı. Bu 2015 yılındaki LIGO adlı dedektörler uzay zamanın kendisinin titreştiğini keşfettiler. Bu titreşim 1,3 milyar yılı uzaktan gelen, birbirinin etrafında dönen ve sonunda çarpışan iki farklı kara delikten geliyordu. Biri Güneş'in 36, diğeri Güneş'in 26 kat fazla kütlesine sahip kara deliklerden bahsediyoruz. İşte bu sinyal Einstein'ın 100 yıl önce ortaya koyduğu yerçekimi dalgaları teorisinin ilk büyük kanıtıydı. O andan beri LIGO ve ortak dedektörler düzinelerce kara deliklerin çarpışmasını tespit edebildi. Yani biz aslında sadece artık kara delikleri görmüyoruz. Onların çarpışması sonucunda uzay zamanı titreştirdikleri o şeyleri de duymaya başlıyoruz. Şimdi sıkça sorulan birkaç tane soruya değinelim. Kara delikler her şeyi yutar mı? Yani bir elektrik süpürgesi gibi bir şey mi yani bu kara delikler? Cevap hayır. Bu yaygın anlaşılan yanlış bir algı. Eğer Güneş bir anda aynı kütleye sahip bir kara deliğe dönüşseydi, Dünyanın yörüngesi değişmezdi. Çünkü çekim kuvveti kütleye bağlı. Yani kara delik olmaya değil. Sadece ve sadece çok yakınına gidersen tehlikeli bir hale gelir. Yani cevap tekrar dediğim gibi hayır. Peki kara delikler büyüyebilir mi? Diğer yaygın sorulardan bir tanesi de bu. Evet, etrafındaki gazı, yıldızları ve hatta etrafındaki diğer kara delikleri yutarak daha büyük kütleye sahip bir kara delik formu haline gelebilir. Bazı süper kütleli kara delikler bu yöntem sayesinde aşırı aktif hale gelebilir. Ve bunlara kuasar ismini veriyoruz. Etraflarına ışık hızına yakın miktarlarda devasa madde jetleri fırlatırlar. Diğer sorulardan biri de kara delikler sonsuza dek var olabilir mi? İşte burada teorik fizik aslında devreye girmeye başlıyor. 1970'lerde Stephen Hawking, kara deliklerin kuantum mekaniği etkileriyle çok yavaş bir şekilde enerji kaybedip buharlaşabileceklerini öne sürdü. Ve buna da Hawking radyasyonu ismi veriyoruz. Ama bu süreç bilinen evrendeki yıldız kütleli kara delikler için akıl almaz derecede yavaş bir şey. Yani evrenin şu anki yaşından milyonlarca kat daha fazla bir zaman alması gerektiği anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı da henüz doğrudan bir gözlem yapılamadı bu konuyla ilgili. Peki sorulardan biri de kara deliğin içerisine girersek ne olur? Bunu tabii ki de kimse tam olarak bilmiyor. Çünkü herhalde kimse kara deliğin içerisine henüz girmedi. İşin esprisi bir tarafa, kara deliğin içerisindeki fizik kuralları, yani şu an bildiğimiz fizik kuralları orada geçerli değil. Teorik hesaplamalar merkeze yaklaştıkça yer çekiminin baş döndürücü şekilde daha da farklı bir forma girdiğini gösteriyor. Yani demek istediğim şey şu, bir insan formu düşünün, ayağına etki eden yer çekimiyle başına etki eden yer çekimi farklı olabiliyor. Yani bunun bir insana böyle spagetti gibi uzattığını ya da herhangi bir böyle bir hamur gibi uzatabileceği anlamına gelebilir. Teorik olarak tabii. Yani anlayacağınız bu sorunun cevabı henüz tam olarak yanıtlanabilmiş değil. Peki, şimdiye kadar anlattıklarımız neden önemli? Bu sadece böyle bir merak mı yoksa önemli bir şey de mi ifade etmeye çalışıyor bizim için? Şimdi kara delikler fiziğin en temel sınırlarını keşfetmemize yardımcı olabiliyor. Einstein'ın 100 sene önce kağıt üzerinde ortaya koyduğu bir teori bugün gerçek gözlemlerle teorik olarak doğrulanıyor. Bu bilimin gücünün en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Ayrıca kara delikler galaksilerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl evrimleştiğini bize doğru bir şekilde anlatabilecek şeylerdir. Ve belki de en derin soru şu. Kara delikler kuantum mekaniği ve genel görelilik arasında çok güzel bir köprü oluşturuyor. Yani oradaki soru işaretinin kabaca durduğu yerlerden bir tanesi. Ve bu iki teoriyi birleştirirsek, yani genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirirsek her şeyin teorisi dediğimiz, yani bu arayışa güzel bir köprü oluşturabilecek alanlardan bir tanesi. Evren hala en karanlık yerlerde en büyük sırları saklıyor. Ve bizler kara deliklerin ne olduğunu bulursak, yani orada ne olduğunu gerçekleştiğini anlayabilirsek, bu elde ettiğimiz bilimsel teoriler, kanıtlar başka alanlarda kullanmamıza, başka şeyleri anlamamıza olanak sağlayabilecek. Bu video ilgini çektiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve
Kanalı başkalarıyla paylaşmayı ihmal etme lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.